Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Yaz akşamlarında ve güzel bahar aylarında üzerinizden çıkarmayacağınız şahane bir bluzla geldim. Trabzan gibi görünüyor ama küçük bir hile var. İçerisinde farklı bir işlem yapıyoruz. Tamamen normal tek trabzan üzerine çalışılmış bir model değil. Yaka detayını görüyorsunuz bu şekilde. Üzerimde şöyle göstereyim, bakın efil efil şahane bir model oldu. Bu modelin çıkış noktası, arkadaşım dedi ki şöyle elbiselerin üzerine giyebileceğim, yazında beni sıkmayacak, bunaltmayacak güzel bir hırka veya bluz olsa keşke dedi. Ben dedim ki bu iş bende ve bu güzel bluzu çalıştım. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir bluz oldu. Özellikle kapalılardan çok sistemkar mesajlar geliyordu. Hep açıklara yönelik çalışıyorsunuz diye. İşte sizlere göre de güzel bir proje çalıştım. Evet, videoda bütün detaylardan bahsettim. Yalnız şunu videonun başına söylemek istiyorum. Lütfen videoyu baştan sona tamamen izleyip tam olarak zihninizde bir kararlaştırıp ona göre örün. Çünkü tam anlayamadığınız kısımlar olabilir, anlamlandıramadığınız kısımlar olabilir. Hani başlayıp daha sonra yarıda kaldı, yapamadım vesaire gibi mesajlarda mesuliyet kabul etmiyorum, onu söyleyeyim. Bu arada ben başlarken buna 2 milimle başladım. 2 milimle başladığım zaman ölçüler çok dar oldu ve bu şekilde esnek ve güzel durmadı. Daha sonra ben söktüm ve 3 milimle ördüm. Hatta 3,5'a döndüm sonraları. Size de tavsiyem, eliniz ne kadar gevşek olursa olsun en az 3 milim tığ kullanmanız. Çünkü tığ numarası küçüldükçe tabii ki el ayarımızı ne kadar da ayarlasak hani o efil efil duruşu elde etmemiz için büyük tığ numarasıyla çalışmamız gerekiyor. Dümdüz başlıyoruz modelimizi. Sonra yaka kesmesi, ense kesmesi ve ardından da kollarla devam ediyoruz. Her zamanki gibi size bedene göre hazırladım. Sizler de kendi bedeninize göre çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka bildirime tıklamayı, zile tıklamayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, yaklaşık 300 gram civarı pamuklu iplik kullandım. Sarma iplik. Hemen şimdi ölçülerini sizinle paylaşayım. Ölçüleri baz alarak kendi bedeninize göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Eğer salaş bir duruş elde etmek istiyorsanız bu S bedene göre hazırlandı. En az bakın eninin 45 santim olması gerekiyor. Boyu da crop bir boy değil. Arkadaşım o şekilde istediği için o şekilde çalıştım. Şöyle bakın, boyu da 54 santim uzunluğunda. Dediğim gibi crop bir boy değil. Şöyle hemen kol ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Kolda 80 ilmek başladım. 80 ilmeği düz bir şekilde devam ettirdikten sonra ise şu uç kısımlara doğru arada birer ilmek artırarak şu görünümü verdim. Yani birden artırmayın. Mesela şuraya kadar 80 ördüm ya. 81 yaptım. 200 sıra düz ördüm. 82 yaptım. 200 sıra düz ördüm ve 83 yaptım. O şekilde bitirdim. Şimdi hemen ölçüsünü paylaşayım sizlerle kolun. Kolun da ölçüsü 42 santim. Burada kol ölçüsünü etkileyen önemli bir etken var. Onu paylaşayım. Şu omzun ne kadar düşük olursa kol ölçüsü ona göre değişir. Omuz ne kadar dar olursa kol ölçüsü yine ona göre değişir. Yani dar olursa kol ölçümüzün daha uzun olması gerekiyor. Daha dökümlü bir şu kısım daha dökümlü olursa omuz kısmı, kolun daha kısa olması yeterli olabiliyor. Buralarda tamamen üzerinize giyip lütfen deneyin ve ona göre karar verin. Evet, bluzumuz bu şekilde. Gerçekten harika bir dokusu var. Zaten pamuklu iplik olduğu için bakar mısınız duruşuna? Şahane, efil efil, insanı gerçekten rahatsız etmeyen, boğmayan harika bir bluz oldu. Her türlü kombinle kullanabilirsiniz. İster elbiselerinizin üzerine giyin, ister kotlarınızın, ister şortlarınızın. O artık sizin tercihinize kalmış. O zaman tarifimize geçelim. Evet, kullandığım iplikle başlamak istiyorum. Bu şekilde sarma pamuklu bir iplik kullandım. Yaklaşık 300 gram civarı. Tığım burada 2 milim gösteriyorum. Buna bakmayın. Tığımı 3,5 milime çıkardım sonrasında. Bu ölçü dar olduğu için. Bakın, trabzan yaparak başlıyoruz. Trabzanlarımız ilk sırada ikili trabzan olarak görünüyor. Toplamda 80 tane zincir çektim. Yine santim ölçüsünde sizlerle paylaşacağım. Eğer daha dökümlü istiyorsanız 90 zincir çekebilirsiniz. Daha dökümlü olsun istiyorsanız 100 zincir çekebilirsiniz. Yani bunu beden ayarlamasını yapmak çok basit ve çok kolay. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak zincirin arka kanadına batarak
bütün zincirimin üzerinden geçiyorum. Evet, sıramı tamamladım bu şekilde. Şimdi örgümü döndürüyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve her trabzanın üzerine gördüğünüz kısımlara batarak yine ikili trabzan yapıyorum bir sıra. Bu arada bu model çok basit görünen ama örmesi biraz zor bir model. Neden? Çünkü trabzanları arada yiyebilirsiniz, yanlış yere batarak kaydırabilirsiniz. O yüzden de şöyle bir kontrollü gitmekte fayda var. Yani 3-4 sıra bir örün, arada bir trabzanlarınızı sayın. Hiç fark etmeden bakacaksınız ki 80 trabzan 77'ye düşmüş, 76'ya düşmüş. O yüzden de çok ilerlemeden hemen düzeltip tekrar artırmayla formunu oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bakın ikili trabzanlar yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Geldim bir üst sıraya. Yine bu sırada da yaptığımız işlemi gösteriyorum. Bakın, başına doladım. Direkt bir çakma trabzan yaptım. Başına doluyorum. 3 ilmeği toplayıp çakma trabzan. Bakın, 3 ilmeği toplayıp çakma trabzan yapıyoruz. Bu farklı bir hava katıyor. Normal düz trabzandansa daha güzel bir görünüm kazandırıyor. Gördüğünüz gibi bakın, başına doluyorum. Direkt batıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde alıyorum. Buna çakma trabzan veya yalancı trabzan falan bir sürü isim var. Ben çakma trabzan diyorum. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Her trabzanın üzerine birer tane çakma trabzan yapacağız. 80 ilmeği aşmaması veya altına düşmemesi önemli. Evet, şimdi ben modelimi belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi yaka örüntüsüne geçeceğim. Örüntüsüyle başlıyorum. Şimdi bakın, 80 tane ilmeğim vardı. 30 sağ taraftan ayırıyorum. 30 sol taraftan ayırıyorum. Arada ise 20 tane ilmek bıraktım. Şimdi modelime uygun olarak bu ortada bıraktığım 20 ilmeğe kadar öreceğim. 2 tane trabzandan sonra şimdi çakma trabzan sıramdayım. Hemen bu 30 tane trabzanımın üzerine 30 tane çakma trabzan yaparak ortada bıraktığım 20 ilmeğe kadar ilerliyorum. Evet, baştan 30 tane çakma trabzanımı ördüm. Bakın, tam ayracın bulunduğu noktaya geldim. Şimdi önce sağ tarafı öreceğiz. O yüzden örgümü çeviriyorum. Şöyle bir zincirle yukarı çıkıyorum. Buradan bir tane trabzan atlıyorum. Yani bir tane de burada kesme yapıyorum. Sonra normal modelimi devam ettiriyorum. Burada 29 tane trabzanımın olması gerekiyor. Şimdi 29 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, 29 tane trabzanımı ördüm. Şimdi çeviriyorum. Her sırada birer tane kesme yaptığımız için bu sırada da 28 tane trabzan örüyorum. Her trabzanın üzerine birer tane batarak 28 tane trabzanımı örüyorum. 29'uncuyu örmeyeceğiz. Onu örmeyerek bu sırada da bir tane kesme yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 28 tane trabzanımı yaptım. Bakın, 29'uncuya batmadım. Bunu yapmayarak burada bir tane kesme yapmış oluyoruz. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şöyle 28. trabzanı atlayarak kaydırma yaparak 27. trabzanın üzerine geliyorum. Burada da bir tane kesme yapıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve 27 tane çakma trabzan yapıyorum. Evet, 27 tane çakma trabzanımı yaptım. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi de 26 tane
normal trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane daha sıra sonunda kesme olacak. Bakın 3 bu şekilde her birine birer tane batarak sondakine batmayarak 26 tane trabzan yapıyorum. Evet, 26 tane trabzanımı yaparak sıra sonuna geldim. Bakın kesme yaptığımız yer şu şekilde. Şimdi son bir kez kesme yapacağım. 25'e indireceğim. Daha sonra da o 25'i 2-3 sıra öreceğim ve bu tarafı bitireceğim. Şimdi bir tane daha kesme yapıyorduk, pardon. 26 idi, 25'e düşüreceğim. O yüzden şu ilk sıradaki trabzanı kaydırarak bir sonrakine geçiyorum ki bir tane kesme yapayım. Şu anda 25 tane trabzan boşluğum kaldı. 25 tane trabzan boşluğuna şöyle 25 tane çakma trabzan yapacağım. 2 sırada normal trabzan yapacağım. Ardından da bu tarafı keseceğim. Sonra diğer tarafın kesmesiyle devam edeceğiz. Yani kolda kalan 25 tane trabzan. .30'la başlamıştık. 5 tane kesme yaptık. 25 trabzanla şimdi bitiriyoruz. Evet, 25 trabzana ulaştığım çakma trabzan sırasından sonra 2 sırada normal ördüm ve artık sabitleyip ipimi koparıyorum. Bu tarafı bitirmiş olduk. Şimdi bakın bu tarafı bitirdik. Diğer tarafla devam ediyoruz. Şurada ayraçla bıraktığım 20 tane trabzana dokunmuyorum. Şu sol kısımda ayırdığım 30 trabzanın ilkincisine giriyorum ilkine. En son bakın ne yapmışız? Normal trabzan. Hemen çakma trabzanla bir sıra örüyorum. Önce 30 taneyi bir sıra öreceğim. Çünkü öbüründe ne yapmıştık? 30 tane örüp daha sonra boşluk bırakmıştık. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağım. Evet, 30 tane çakma trabzanı ördüm sol taraf için. Şimdi örgümü çeviriyorum. 29 tane normal trabzan yaparak kesme yapacağımız noktaya ulaşıyorum. Aslında aynı şekil, aynı mantık ama birkaç videomda aynı şekilde öreceğiz deyip bir tarafını göstermemiştim. O kıyamet koptu, neden göstermediniz, örgümüz yarım kaldı. Ya aynı şey, ha sağ taraftan yapmışsın ha sol taraftan. O yüzden burayı bilenler için sıkıcı geliyorsa ilerleterek devam edebilirsiniz. Çünkü şu an resmen aynı şeyi gösteriyorum. Evet bakın 29 tane trabzanımı ördüm. Şuradan 30'uncuya dokunmuyorum. Örgümü direkt çeviriyorum. Şimdi 29'uncuyu da kaydırarak 28.'ye geliyorum. Ardından da 28 tane trabzanımı yapıyorum. Yani buradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Aynı mesafede kestikten sonra 25 tane trabzana ulaşınca 25. trabzana ulaştığım sırayla birlikte 3 sırada normal örüyoruz ve kapatıyoruz. Buradakiyle aynı işlemi yapıp gelelim. Evet, şimdi iki tarafında kesmesini yaptım. Şöyle bakın. Şimdi örgünün düz yüzünden, bakın burada iplik olmayan kısım düz yüzü. Hemen çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın bu şekilde. Evet bakın sık iğnelerle bu kısma kadar geldim. Şimdi şurada oluşan merdivenli görüntüyü yok etmek için bakın bir zincir çektim ve döndüm. Bu kısma da şöyle trabzan yaparak ilerliyorum. Düz kısımlara bu şekilde normal trabzan yapıyorum. Artırma eksiltme yapmadığım kısımlar, bakın düz kısımlar bunlar. Buralara bu şekilde trabzan yaparak geldim. Şimdi geldik bakın merdivenli kısım. Burada ne yapıyoruz? Doluyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Böyle bir oval geçiş olsun diye doluyorum. Bakın bir sonrakine merdiven. Çakma trabzan yapıyorum. Doluyorum, bakın bir sonra yine merdiven çıktı karşıma. Çakma trabzan yapıyorum. Doluyorum.
şu merdiven görüntüm bozulmasın, içe doğru göçmesin diye alt düz olmasına rağmen ne yaptım? Çakma trabzanla birleştirdim. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi artık normal trabzan yapıyorum buraya. Biraz genişleterek. Sonrakine yine normal trabzan. Yani böyle göze hoş gelecek şekilde trabzan. Şimdi geldim. Bir tümsek var, merdiven var. Buraya hemen girdim ve çakma trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Normal sık iğne. Şu kısım biraz içe göçük, o yüzden çakma trabzan doluyorum. Yine bakın şu kısma giriyorum. Çakma trabzan. Şöyle gözüm hoş görünecek. O yüzden buraya sık iğne yapıyorum. Şöyle karşıdan bakınca önemli olan gözümüze hoş görünmesi. Şuraya girdim yine. Normal sık iğnemi yaptım. Ve baktığımızda oval bir görüntü oluyor. Şimdi şu kısma giriyorum. Bu kısımda bayağı yükseklik var, tepe var. O yüzden şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Alt kısma giriyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Buradaki çıkıntı artık çakma trabzanımdan dolayı sık iğneyi kaldırır. Sık iğne yapıyorum. Şu ayracımı çıkarıyorum. Anne bunu düzeltir misin? Şimdi bakın böyle yaparak ilerledik. Şimdi şu düz kısma geldik. Bu kısma inerken şöyle bir çakma trabzanla iniş yapıyorum. O oval görüntüyü yakalamak için. Bakın. Sonrasında her trabzan tepesine şöyle sık iğne yaparak ilerliyorum. Geçişimiz bu şekilde. Şura başlangıç olduğu için biraz ayrıklık kalmış. Bunu sonra iğne ile düzelteceğim. Şimdi diğer merdiven noktasına kadar aralardaki 20 tane trabzanın üzerine sık iğneler yaparak ilerliyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim. Böyle geldik. Diğer ayraç noktasına ayracımı hemen çıkarıyorum. Şimdi buradan geçiş için yine bakın şöyle bir kısım var ya, buraya şöyle çakma trabzan yaparak geçişimi yapıyorum. Ardından bakın ne yaptık? Yuvarlak bir geçiş oldu. Şöyle devam ediyorum. Bakın şu boşluğa hemen bir çakma trabzan yapıyorum. Üstüne geçiyorum normal sık iğne. Yani dediğim gibi tamamen bunun belli bir şeyi yok, yani modeli yok. Gözümüze hoş görünecek şekilde derin yerlere çakma trabzan, derin olmayan yerlere sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bakın buraları kaldırdı bu şekilde. Şimdi geldim şuraya. Buraya sık iğne olur mu? Olmaz. O yüzden doluyorum. Şu noktaya batıyorum ve şöyle bir uzun çakma trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın bu kısma da yine çakma trabzan yapıyorum. O merdiven görünümünü yok etmek için. Şimdi doluyorum. Şuraya da yine bir çakma trabzan yapıyorum. Bakın çakma trabzanlarla ilerliyorum. Bu kısma geldik. Buraya şöyle batabiliriz. Sık iğne yapıyorum. Bu çıkıntıya yine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın. Sonra devam ediyorum. Yine çakma trabzan. Şuraya da batıyorum bir. Tam orta noktasına batalım. Çakma trabzan. Sonrasında düz devam ettiği için sık iğnelerle devam ediyorum. Bakın. Daha düzgün durmasını istiyorsanız bir sıra daha sık iğne geçebilirsiniz. Belki ben bir sıra sık iğne veya kaydırma yapabilirim. Şu an bilmiyorum. Devam ediyorum bakın. Tepe noktaya kadar ulaştım. Dönüş için aynı noktaya 2 defa batıyorum. Ardından da yine her trabzan boşluğunun tepe noktasına
birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, yaka oyuntumuzu yaptık. Şimdi şu omuz kısmında sık iğne geçtik. Şimdi bütün çevresine sık iğne geçerek böyle bir bütün halinde daha güzel görünmesini sağlayacağım. En son bakın sık iğnemin olduğu noktaya bir tane daha sık iğne yaparak dönüyorum. Ve şöyle dediğim gibi gözüme hoş görünecek şekilde trabzanların üzerine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. İpim pamuklu olduğu için katlarına ayrılıyor. Bu normal. Bakın bu şekilde kenar kısımlarından sık iğne geçerek bir bütün halinde başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, bütün çevresini sık iğne geçtim. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde 80 ilmek başladım. Diğerinden bir tık daha uzun örüyoruz. Şöyle bakın ölçüsünü göstereyim. Üzerine koyduğumuz zaman oyuntunun bir tık daha üstünde olması gerekiyor. Ense çünkü daha dar olacak, yaka daha açık olacak. Şimdi tam üst üste koyuyoruz. Düz bir zemin üzerinde. Bakın çok az bir mesafe kalmış diğerinin boyuna ulaşmasına. Şöyle 2-3 sıralık bir mesafe, o kısımdan da ense oyuntusu vereceğim. Ve bluzumuzun beden kısmını bitirmiş olacağım. Evet, şimdi burada da yine ayraçlarla kesme yapacağım noktaları belirledim. Burada sadece 2 sıra kesme yapacağız. O yüzden 28 tane ilmeğimi modelime uygun şekilde düz olarak geliyorum. Ayraç noktasına geldiğimde dönüşte kesmemi yapacağım. Evet, ayraç noktasına geldim gördüğünüz gibi. Şimdi hemen çeviriyorum. Aynı diğer kısım gibi bir tanesini kaydırarak atlıyorum. Şimdi ikincisine geliyorum ve modelimi devam ettiriyorum. Bu sırada da 27 tane trabzanım olacak. Bir sıra daha kesme yapacağız. Sonrasında düz devam edeceğiz. Evet, geldim sıra başına. Şimdi de 26 tane trabzanımı öreceğim. Bu şekilde bir tane de ne yapacağız? Kesme yapacağız. Evet, 26 tane trabzanı ördüm. Sol tarafı da aynı şekilde yapacağız. Sol tarafa da 28 tane solda kalacak şekilde ayırdım. Şimdi hemen ipimi taktım ve 28 tane trabzanımı örüyorum. Evet, 28 tane trabzanımı ördüm. Şimdi dönüyorum. Bu sırada da 27 tane trabzan öreceğim. Yani sonda kalan bir tane trabzanımı örmeyeceğim. Bu şekilde bir tane kesme yapmış oluyorum. Evet, bu şekilde ense oyuntumuzu vermiş olduk. 2 sıra kesme yapmış olduk. Bundan sonra üst kısımda artırma eksiltme yapmadan diğer önle ölçümüz eşit olana kadar düz bir şekilde örebiliriz. Bunu üzerinize giyin ve ona göre karar verin. Çatal iğneleriyle tutturup. Evet, ense oyuntumuzu da bu şekilde yaptık. Ön ve arka bedenimiz hazır. Şimdi bunu da üzerinden yine sık iğnelerle diğer ön bedene yaptığımız işlemin aynısını yapıp ense kısmından da
bu şekilde geçeceğiz ve o merdiven görünümlü olan kısımları düzelteceğiz. Ardından da iki parçayı dikip birleştireceğiz. Geldim merdiven görünümlü olan kısma. Hemen bu kısmı aynı yakadaki gibi sık iğnelerle ve derin olan kısımlara çakma trabzanlar yaparak böyle bir o örgü şeylerini, hatalarını gizleyeceğiz. Yani kesme yaptığımız kısımları gizleyeceğiz. Şimdi sol taraftayım. Bu kısımda da yine geçiş kısmında çakma trabzan yaparak o merdiven görünümünü kapatıyorum. Ve ensemiz de bu şekilde hazır olmuş oluyor. Evet, şimdi birleştirmeye geldik. Ben bu videoda videoyu çekerken tığ ile birleştirdim, sık iğne tekniğiyle. Ama sonrasında duruşu hoşuma gitmedi ve tekrar söküp iğne ile birleştirdim. Şu an siz tığ ile birleşmesini görüyorsunuz. Eğer bunu beğenirseniz bu şekilde yapın. Yoksa benim gibi hoşunuza gitmezse hiç başlamadan direkt iğne ile dikerek birleştirme yapın. Evet, bu şekilde omuzları birleştirdikten sonra diğer omuzda dikeceğiz. Ardından kol için belli bir mesafe bırakıp
Alt kısımları da birleştireceğiz. Evet, yan kısmında bakın tığla birleştirdim ve dediğim gibi bu şekilde bir çıkıntı oldu. O benim hoşuma gitmedi. O yüzden söküp tekrar tığla birleştirdim. Yani bu hoşunuza giderse bunu da kullanabilirsiniz. Farklı bir teknik. Şimdi kol için 20 santim mesafe bırakıp hemen kola başlayacağım. Bu kısımdan ilmek çıkaracağım ve aynı bedendeki modeli döne döne örerek kolumu yapacağım. Sadece uçlara doğru artırma yapacağım. Şimdi bu kısımdan çakma trabzanlarla 80 tane ilmek çıkarıyorum.
Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ilk başladığım çakma trabzanın tepesine batıp kaydırdım ve bir üst sıraya çıkıyorum trabzanla. Aynı bedendeki modeli yapıyoruz. Bir sıra çakma trabzan, 2 sıra normal trabzan şeklinde döne döne öreceğiz. Burada artırma eksiltme yapmamaya gayret edin. Çünkü kolunuza daralma ve genişleme olabilir. Sadece artırmaları kol ucuna doğru 3 yerde yaptım. Toplam 80 ilmek başlamıştım. Kol ucuna yaklaştığımız zaman, bu dirsekten indiğimiz zaman 81'e çıkardım. 2-3 sıra düz ördüm. 82 yaptım. 2-3 sıra düz ördüm. 83 yaptım ve onu da 2-3 sıra ördüm ve kolu bitirdim. Evet, kol için 80 ilmek başladım. 80 ilmeği bakın şu mesafeye kadar, hemen santim ölçüsünde vereyim sizlere. Kaç santim? Şuraya kadar, evet. 28 santim düz olarak ördükten sonra artırma eksiltme yapmadıktan sonra burada bir artırma yaptım. 81, 2-3 sıra düz ördüm. 82 yaptım. 2-3 sıra düz ördüm. 83'e çıkardım. Ve son olarak da bakın 83 ilmekle kapattım. Ardından da örgünün kenarlarını bu şekilde sık iğne geçtim. Bu sık iğneyi hem kola geçtim hem alt kısımlara geçtim. Bu arada videoda tığla birleştirme yaptım ama daha sonra dışları çok çıkıntılı oldu. Hoşuma gitmedi. O yüzden dikerek birleştirdim. Siz isterseniz tığla yapın, isterseniz bu şekilde yapın. Yani ben yaptığımı sizinle paylaşıyorum. Sonuçta deneme yanılma yöntemiyle yaptığım için elimde direkt bir model olmadığı için değişiklikler olabiliyor modelimde. Evet, bu şekilde bluzumuz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bundan sonraki güzel projelerden hemen haberdar olmak için de zili tıklamayı unutmayın. Bu ve diğer bütün projelerimin detaylı görsellerini Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Onu da açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan beni kolaylıkla takip edebilirsiniz. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.